Ama az sonra anlayacağınız şekliyle benim hoş geldiniz dememle işimiz bitmiyor. Maalesef mi demeliyim burada bilemiyorum. Çünkü müsaade ederseniz arkadaşım, o da sizlere bir merhaba demek istiyormuş. Bunu çekinmeden her yerde yapıyor. Bu ısrarını anlayamıyorum ama gönlün oldu mu? Çok güzel. Sandalye falan kendi getirdi. Ayrıca bir halı da o istedi. Güzel. Yakışıklı durdu. Yalnız tabii onun gönlünün olması bir yana rezil olan ben oluyorum bu durumda. Biliyorsunuz arkadaş rezil de eder, vezir de eder derler. Bizimkisi böyle bir şey. İnanın ama alıştım. Yani onunla gittiğimiz her yerde bu benzer bakışlar, boş sandalyeye çevrilen, ne arkadaşından bahsediyor? Sonra sahnedeki adama dönüp, ay yazık türünden yumuşayan bakışlar. Niye alıştım? Çünkü hemen hemen herkesin benzeri bir durumda vereceği tepkidir bu. İki kelimeyi sıkıştırmak gerekirse bu tepki, olamaz, imkansız derim ben buna. Öyle ya, sandalye bir arkadaş oturuyor ama görünmüyor. Olamaz, imkansız. Tek kelimelik hali saçma. Ama onu kullanmayalım. Olamaz, imkansız. Şimdi olamaz, imkansız. Bize olamaz, imkansız dedirten şey ne? Bunun üzerine hiç durduk mu, düşündük mü merak ediyorum. Ben bir gün düşündüm, onu burada tekrarlayacağım. Ha bir de olamaz, imkansız dediğimiz zaman bunun ne gibi çok acı sonuçları oluyor? Onu azıcık şöyle 18 dakikaya sıkıştırıp tartışalım istedim. Bizler varlık alemini, evren, kainat, uzay ne dersek diyelim 5 duyumuzla algılıyoruz. Çocukluktan beri bize öğretildiği şekliyle görme, işitme, tat alma, koku alma, dokunma. 5 duyumuz var ve bunlarla algılıyoruz. Ve ilginç bir özelliğimiz var. Her bir duyu tek başına referans olarak yeterli. Oturduğumuz yerden sandalyeyi görüyoruz. Zaten onu gördüğümüz için arkadaşın yok olduğu fikrine kapılıyoruz. Fakat hiç kimse yerinden kalkıp gelip bu sandalyeye dokunma ihtiyacı hissetmiyor. Sandalyeyi görmek tek başına referans olarak yeterli. Bu çok önemli, altını çiziyorum. Diğer duyularımızda da durum bundan farklı değil. İşitme tek başına referans olarak yeterli. Geldim, kapalı bir kapı. Arkasında biri var mı yok mu nasıl anlayacağım? Hele bu bazen soruyorum bunu, ilginç gelecek ama diyorum ki bir tuvalet kapısıysa çok önemli bir soruna dönüşebiliyor. Bugüne kadar bu kulaklar ne cevaplar duydunuz bir bilseniz. Arkasında biri var mı yok mu nasıl anlayacağım? Çok kolay şu değil mi? Genelde tıklatırız yani. Ve nedense şu cevabı alırız. Daha böyle üst perdeden kızgın. Sen de mi uğraşacağız kardeşim? İşimiz gücümüz var. Meşgul çalıyor. Bunun üzerine durmam şundan. Kapalı bir kapı görmediğim halde arkasındaki kişinin varlığına inanıyorum artık. Dikkat edin, görmeden inanıyorum. Demek ki görmek şart değil. Eve geliyorum, salona geçiyorum. Bir koku. Mutfakta, fırının içinde hem de kakaolu kek var. Müthişsin. Sen salondasın ve tam mutfaktaki fırının içini mi görüyorsun? Hayır, görmüyorum. Görmeme de gerek yok. Koku alma tek başına referans olarak yeterli. Tatma öyle. Bir kutunun içerisinden pipetle bir tat. Portakal suyu. Açıp baktın mı? Hayır. Gerek var mı? Yok. Yani bunun altını çizmem şundan, bizi diğer belki de bütün varlıklardan ayıran ilginç bir özellik. Çünkü bir gün salonda oturuyorum, evin salonunda bir avize, etrafında bir sinek dönüyor ve birden sesi dikkatimi çekiyor. Sinir bozucudur değil mi? Önce şuna takılıyorum, niye bu sinek daire çizemez? Dikkat edin, bir daha bir sinek görürseniz hep köşeli köşeli döner. Ve ben bu çok hayati sorunun daha cevabını bulamamışken birden rotasından çıkıyor. Bir tarafa doğru. Belki dışarıdaki gökyüzünün mavisi, bir ağacın yeşilliği bilmiyorum. Bir şey dikkatini çekmiş, hızla gidiyor. Daha da hızlanıyor. Gelip takılıp kaldığı bir yer var. Neresi? İyi, güzel. Bazı arkadaşlar var ki benim gibi oturup bunları mı izliyorlar? İnanın rahatladım. Yalnız değilim yani, değil mi bunları oturup izleyen? Sağlamasını yapabiliriz. Çarptıktan sonra ne yapıyor? Tekrar çarpıyor. Tekrar çarpıyor. Çok ilginç bir şey. Camı açıyorsun, perdeyi çekiyorsun. Kış kış. Ya şuradan uç git. Yok sen işine bak, ben yeterince kafayı vurursam buradan geçeceğime inanıyorum der gibi bir hal. Acaba şu mu yaşanıyor sineğin dünyasında? Duyuları var tabii ki. Cama çarptığı anda dokunma duyusu, görme duyusu, her şey devreye giriyor. Bir dakika, burada bir şey var. Fakat bakın, referans olarak yetmiyor. Burada bir şey olsa görmem lazım. Göremiyorum. Demek ki yok. Hadi bakalım bir daha. Yok burada kesin bir şey var. Bunu akşama kadar yapabilir hiç sıkılmadan. Ve tabii sözün meclisten dışarı. Aynı sinek şu anda bu salonda ise diyeyim. Ey sinek, sesimi duy ve 2 kere vızla. Benim buradaki arkadaşıma bakıp aynı şeyi söylemekten hiç çekinmiyor. Ne arkadaşından bahsediyor bu adam? Arkadaş falan yok. Çünkü olsa görmem lazımdı. Göremiyorum. Demek ki yok. Bir sineğin ağzına yakışıyor. Ama ben bunu insanlara yakıştıramıyorum. Nasıl böyle kestirip atabiliriz? Çünkü diyor ki bilim adamları, ey insanlar, sanki kendileri değilmiş gibi. Çünkü
açacakları kategoride bulunmak istemiyorlar ondan. Olay şu, görme, o çok güvendiğiniz, size oturduğunuz yerden ahkam kestiren, sandalye var, arkadaş yok dedirten, görme duyunuz sadece 380 ila 780 nanometre dalga boyları arasını görebilir diyorlar. 380'e biz halk arasında mor diyoruz, bir renkle karşılığı var. Yukarı doğru çıkıyoruz, 770 kırmızı, 780 kızıl bir diğer adı. Sonra görüntü gitti. 780 kızıl ise ötesi, kızıl ötesi diyebiliyoruz değil mi? Aşağıya mor ötesi. Dikkat edin, yok demiyoruz. Kızıl ötesi, mor ötesi deyip bir itirafta bulunuyoruz. Bu şu demek, var ama ben göremiyorum. İşitmede de durum çok farklı. 20 Hz ila 20.000 Hz ses frekans aralığını diyor biliyoruz. Çok güzel, 20'ye kadar ses frekansları var demek ki. 20.000'den yukarı da var ama ben duyamıyorum demek daha doğru. Bütün duyularda aynı şey geçerli. Şimdi bu sınırlar içerisinde kalınca birazcık da herhalde durumu acite etmek için acınası halimizi görelim diye bir rakam veriyorlar. Eğer siz bütün şu varlık alemine milyon derseniz insanın bu algı eşikleri içerisinde kalan kısmı sadece 4'e tekabül eder. Evet yanlış duymadınız, sadece 4. Şaka gibi, reklam gibi değil mi? Sadece 4. Biraz üzerinde düşünürseniz insanın çıldırası geliyor. Diyorum ki ya madem milyon var neden ben sadece 4'ünü duyuyorum? Sadece 4'ünü görüyorum. Ya da madem kalan milyon, o zaman onları neden duyup göremiyorum? Niye benim eşiklerim var? Olmasaydı, hepsini görseydim, hepsini duysaydım. Sonra aklıma işte bir soru geldi. Dedim ki bir dakika, ben insanım. Bir şeye var yok derken, algılarken bir duyu tek başına referans olarak yeterliydi ya. O zaman sakın bu kalan milyonu algılamak için benim 6. bir duyum olmasın. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Düşüne cevabı orada buldum nihayet. Hepimizde doğuştan var olan. Hani park sensörü standart paket ya şimdi fabrika çıkışlı aman bir şey değil. Bu da böyle aslında. Hepimizde doğuştan var. Biz aslında 5 değil 6 duyuyla gelmişiz dünyaya. Hemen sayayım yine görme, işitme, tat alma, koku alma, dokunma. 6.'sı inanma. Bu öylesine müthiş bir duyu ki. Müthişliğini şuradan anlıyorum en başta. 5 tanesi bir araya gelip sadece 4'ü halledebilirken o tek başına kalan milyona göğsüne geliyor. Öylesine müthiş, böylesine zengin. Diğerlerinden hiç de farklı değil ama çalışma sürecine bakın. Her uzvun bir duyusu var ya, mesela görme, göz, işitme, kulak, tatma, dil. Kalp ne işe yarıyor derseniz, derim ki o da inanmanın uzvu. İnanınca buradan inanıyoruz değil mi? Burada değil. O kadar doğal ki çalışma süreci diğerlerinden hiç farkı yok. Mesela akşama kadar gördüğünüz her şeyin farkında mısınız? Değiliz. Görüyoruz ama farkında değiliz. Görmekle bakmak arasındaki fark diyoruz biz buna. Duyma aynı şekilde. Her duyduğumuzun farkında mıyız? Backgroundlar, arka plan sesleri? Hayır. Duymakla dinlemek arasındaki fark diyoruz. Tatma aynı şekilde ve özetle hemen geçeceğim. İnanma da bundan farklı işlemiyor. Her an bir şeylere inanıyoruz. Bu bir duyu, sürekli çalışıyor, açık ama farkında değilizdir çoğu zaman. Mesela bu kapılardan içeri girdiniz, geldiniz bu koltuklara oturdunuz. Neye inanarak burada oturduğunuzun farkında mısınız? Şu tavanın başınıza düşmeyeceğine inanarak burada oturuyorsunuz. Size bu koltuklarda oturma rahatlığını veren bu inanç. Şimdi aynı derecede inanıyor musunuz bilmiyorum, bakıyorum ama. Öyle de kalsın. Karşıdan karşıya geçeceğim. Geç, neyi bekliyorsun? Ya şu araba da geçsin de öyle geçeceğim. Niye kaldırımda beklediğimi farkında mısınız? Çünkü ben o aracın beni ezmeyeceğine, kaldırıma çıkıp beni ezmeyeceğine inanıyorum. O yoldan geçecek, ben de arkasından geçeceğim. Biri çıkıp gelse, ya şimdi şu araba kaldırıma çıkıp seni ezmesin derse işler değişiyor. Hadi canım, olur mu? Ya izlemiyor musun MOBESA kameralarından her gün akşam haberlerde? Olur mu? Olur. Artık orada duramazsın. Dedim ki bu doğal bir süreç ve doğuştan geliyor. Evet, daha dünyaya gözlerimizi açar açmaz ilk çalışan duyumuzdur aslında inanma. Niye? Ağlıyoruz. Neye inanarak ağlıyoruz farkında mısınız? Ağladığımız zaman gelip birilerinin bizimle ilgileneceğine inanıyoruz. Öyle de oluyor. Ve bu inanç her defasında kendini öyle bir güçlendiriyor ki her ağladığımda biri gelince ne olacak? Acıkınca ağlıyorum, altım ıslanınca ağlıyorum, canım sıkılınca ağlıyorum, gıcıklık olsun diye ağlıyorum. Uyutmayacağım sabaha kadar sizi diyorum, ağlıyorum. Ve her defasında biri çıkıp geliyor. Bu inanç sürekli kendini kuvvetlendiriyor. İnanma böyle bir doğal süreç. Ve sanırım biz insanlar şu hayatı duyularımızı doyurmak için yaşıyor gibiyiz. Yani sürekli görmek istiyoruz. Sabah uykudan gözlerimizi açıyoruz.
ve her şeyi görmek istiyoruz. Kapat dediğimiz zaman kırpıp açıyoruz, kapatmıyoruz bile. Saniye değil, saliselerle. Neden? Çünkü görmek istiyoruz, görerek doyuyoruz. Sevdiğimiz şeyleri izliyoruz, sevmezsek kanalı değiştiriyoruz. Duyma duyarak doyuyor. Sevdiğimiz müziği tercih ediyoruz, sesi kısıksa bir şeyin açıyoruz. Çünkü duymak istiyoruz, doymak istiyoruz. Böyle bir şarkı da var değil mi? Tatma tadarak doyar dersem sanırım burada bir tartışma başlatabilirim. Tatma tadarak doyar mı? Şimdi birileri çıkıp tadıyorum, doyamıyorum derse burada bir tartışma başlar. Tatmanın da tadarak doyduğunu hesap edin ve inanmanın da bundan farklı olmadığını bilin. İnanma da inanarak doyar. Az önce örneklerini verdim. Farkında olun ya da olmayın. İnanma inanarak doyar. Peki görmeyi, duymayı, her şeyi doyuruyorum da inanmayı nasıl doyuracağım? Görme görerekse, duyma duyaraksa. İnanma, o da inanarak doyar. Ama neye? Neye inanarak doyuracağım? Bugüne kadar bu soruyu çok defa sordum. Çok farklı cevaplar aldım. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardı. Ve milattan sonra 300'lü yıllarda yaşamış Saint Augustine, daha çok belki bilinen adıyla Aziz Aurelius, Hristiyan bir keşiş. Muhteşem bir tespitte bulunmuş, işimizi çok kolaylaştırmış. İnanma diyor, bir diğer adıyla iman, bir diğer adıyla inanç. Görmediğine inanmaktır. Mükafatı ise deyip ekliyor. İnandığını görmektir. Bu müthiş bir tespit. İnanma görmediğine inanmaktır. Mükafatı inandığını görmektir. İnanma duyumu doyuracağım. Nasıl? Görmediğime inanarak. Şunun bir esprisi yok değil mi? Arkadaşlar inanın sahnenin ortasında bir sandalye var. Artık bunun inanılacak bir şey kalmamış. Fakat arkadaşlar inanın hala burada oturuyor. Bir de bunca seyircinin önünde bacak bacak üstüne atmış. Utanmaz. Dersem bu inanmaya girer. Çünkü bu görmediğimiz bir şey. Ve bakın insanlık tarihi boyunca adına bizim icat dediğimiz her ne varsa bu 6. duyunun ürünüdür aslında, biliyor musunuz? Graham Bell daha önce hayatı boyunca telefon diye bir şey görmemişti. Görmediği için inanması gerekiyordu zaten. Görmeden inandı ve mükafatını gördü. Hepimiz gördük. Yanımızda taşıyoruz her gün. Yani Spencer mikrodalga fırın diye bir şey görmemişti. Görmeden inandı. Mükafatını da gördü. Marconi daha önce radyo diye bir şey ne duydu ne gördü. Ama inandı ve mükafatını gördü. İnanma, insanların karşı karşıya kaldıkları şöyle bir durumda. Verecekleri iki tepkiden biri. Bir tanesini başta söyledik. Olamaz, imkansız. Aslında diğerini de benden önce İbrahim söyledi. Neden olmasın? İnsanlar bu iki tepkiden birisini verebilirler sadece. Ya olamaz, imkansız ya da neden olmasın. Olamaz, imkansızın sonucu ne olurdu? Graham Bell'i şöyle bir hayal etsenize. Bir gün yolda yürüyor ve bir arkadaşı karşıdan heyecanla geliyor. Hey Graham, dur bir dakika dur. Aklıma bir şey geldi. Hayırdır, bu telaş ne? Ya düşünsene, insanların kilometrelerce öteden birbirleriyle iletişim kurduklarını. Nasıl olurdu ama? Evet, Graham öyle bir eşikte ki şunu söyleyebilirdi. Saçmalama. Olamaz, imkansız. Neymiş? İnsanlar kilometrelerce öteden iletişim. Git şuradan. Evet, artık telefonu unutabilirsiniz. Graham Bell hepimiz adına olayı bitirdi. Olamaz, imkansız diyerek. Görünmezlik de bundan farklı bir şey değil ki. Bu da bilimsel bir araştırma. Amerika'da, Japonya'da evet üniversiteler çok ciddi araştırmalar yaparken birkaç yıl önce Bilkent Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sayın Özbay'ın başkanlığında bir ekip böyle bir olayla karşılaştılar ve dediler ki olamaz, imkansız değil. Sadece neden olmasın? Neden olmasın? Işık cisme vuracak, yansıyacak. Değil mi? Görme budur. İnsan gözü algılayacak. Acaba ben ışığı kırabilir miyim? Nanometre dalga boyu olarak daha aşağı, daha yukarı çıkarabilir miyim? Bakın bu sorunun da adı şudur. Nasıl olabilir? Neden olmasın sorusu, çünkü tek başına bir işe yaramıyor ve dünyaya da zaten ikiz kardeşiyle beraber gelmiş. Birkaç saniye aralıklarla. Görünmezlik neden olmasın da nasıl olabilir? Ve bence yolunu bulacaklar. Kendi ifadesidir çünkü. Şu anda belli dalga boylarında görünmez yaptık cisimleri diyor. Ve aynen şu ifadelerle. Yüzüklerin Efendisi'ndeki, Harry Potter'daki o görünmezlik pelerini gibi sizin mükemmel görünmezlik diyebileceğiniz manada bir şey henüz bulunabilmiş değil. Ama çalışmalar devam ediyor ve bir gün bulunacak. Ben de buna inanıyorum. Çünkü sonucu şöyle bağlayayım ben sizin için. Anladığım kadarıyla bu olamaz, imkansız dediğimiz hadisenin özeti şu. Biz bilim adamlarının o 4 dedikleri yere, bu da benzer bir şey, 4 diyelim, 4 metrekare. Ben burada yaşıyorum. 4. Bu benim dünyam. Bugüne kadar algıladığım, gördüğüm, dokunduğum, duyduğum. Daracık ama.
Çok sıkışık. Ve etrafımda duvarlar var. Çok kalın ve yüksek duvarlar. Sıkışıklık bundan. Kim ördü bu duvarları buraya? Ben ördüm. Her gün olamaz imkansız, olamaz imkansız, olamaz imkansız deyip her olamaz imkansızı bir tuğla gibi ekleye ekleye adına ön yargı dediğim bu duvarları buraya ben ördüm. Sıkışıklığım, sıkılmışlığım bundan. Ve eğer sizler acaba bu duvarların arkasında ne var diye merak ediyorsanız, biraz olsun sıkıldıysanız, yapmanız gereken şey sadece karşılaştığınız benzer durumlarda olamaz imkansız deyip bir tuğla daha koymak değil. Sadece neden olmasın deyip bir şans vermek. Çünkü bütün duvarları, bütün sınırları alt üst edebilen mükemmel bir soru bu. Ve işte bu soruyla başlayan ve belki sonsuz güzelliklere, zenginliklere varacak olan bu heyecan verici yepyeni yolda hepinize keyifli yolculuklar diliyorum ve teşekkür ediyorum.